Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Benim adım Güler. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz çok güzel çantayı çalışacağız. Bu çantam hakkında öncelikle kısa bir bilgi vereceğim. Sonrasında da video anlatımına geçeceğiz. Yerli rafya kullandım ben bu çantayı örerken. 4 tane motiften oluşuyor. 1, önlü arkalı, 3 ve 4. Bu çantamız hem model olarak biraz farklı hem de yaz ayları için çok uygun bir çanta. 4 milim tığ kullandım ve 200 gram yerli rafya kullandım. Rafyam için bir marka veremiyorum çünkü gramajla aldığım bir rafyaydı. Doku olarak oldukça kalın. Videonun girişinde zaten sizlere bundan bahsedeceğim. Şöyle bakın, ben bir fermuar taktım bu çantama. Siz isterseniz şuralara birer çıt çıt da takarak kullanabilirsiniz bu çantayı. Fermuarını taktım ve şöyle içine de keten bir astar diktim ben. Askı olarak da böyle hazır bir askı kullandım arkadaşlar. O yüzden de postacı çantası gibi oldu. Hem kolda hem de çapraz bir şekilde kullanabilirsiniz bu çantamızı. Örmesi inanılmaz keyifli ve bir günde bitirebileceğiniz bir çanta. Motiflerini farklı bir iple gösterdim ben, daha kolay ve anlaşılır olsun diye. Hemen size bir ölçü vermek istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde çantamı koyuyorum ve metremi aldım. Bakın, bu ağız kısmı şöyle ölçtüğümüzde 37 santim. Alt kısmını da ölçelim. Bu kısımda 29 santim. Hemen bir boy ölçüsü de vermek istiyorum size. Şöyle 20 santim. İçi oldukça geniş. Birçok şeyinizi sığdırabilirsiniz. Çünkü en olarak geniş bir çanta oldu bu. İsterseniz askı takmayıp buraya bir elcik de takıp günlük koltuk altı olarak da kullanabilirsiniz bu çantamızı. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu gönderimi beğenmeyi unutmayın lütfen. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazın. Ben oradan geri dönüş yapıyorum. Gerekli olan bütün malzemeleri ve detayları açıklamalar kısmına yazacağım. Şimdi videomuza geçelim sevgili hanımlar. Hepimize kolay gelsin arkadaşlar. Şimdi bu çantamız için gerekli olan 4 tane motifimi ben ördüm. Bu motifin örümünü farklı bir iple göstereceğim size. Bu rafyam hakkında bilgi vereyim size. Yerli rafya bu. Herhangi bir markası yoktu ben aldığımda. Gramajla almıştım. Çünkü yapı olarak oldukça kalın ve tok bir rafya. Bu rafyayı örerken 4 milimlik tığ kullandım. 5 milimlik tığı da çok rahatlıkla kaldırabilirdi. Eğer siz de bu dokuyu yakalamak istiyorsanız piyasadaki rafyalar muhtemelen ince kalacaktır. Çift rafya ile örebilirsiniz bu tarz bir görüntüyü yakalamak için, ya da bu böyle bir rafya da edinebilirsiniz. Kalın yapılı bir rafya. Şimdi ben size göstereceğim motifimizi. Bu motifi göstermek için de hemen şunları şöyle kenara alıyorum. 3,5 milimlik bir tığ kullanacağım ve elimde şöyle bir yün ipim var. Bu yün iple göstereceğim ben size modeli. Şimdi motifimize başlayalım. Hemen bakın, şöyle bir sihirli halka yapıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Parmağımdan çıkarıyorum halkamı. Başına doladım. Şöyle bir ikili trabzan yaptım. Tekrar başına doladım. Yanına da bir ikili trabzan yaptım. Şimdi burada toplamda 3 tane var. En başta çekmiş olduğumuz zinciri de sayıyoruz. 1, 2, 3. Şimdi araya 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar halkamızın içine batırdım tığımı. Yine bir ikili trabzan. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Yine bir ikili trabzan. Bu iple sadece modeli gösteriyorum arkadaşlar. Siz ya kağıt iple öreceksiniz
ya da rafya iple ya da polyester kalın bir makrome ip de bu çantamızı yapmak için uygundur. Ama koton ip daha önce hiç denemedim. Siz denemek isterseniz yapabilirsiniz. Tabii ki yine araya 2 tane zincir, tekrar başına doladım ve halkamın içine battım. İkili trabzan, tekrar ikili trabzan ve tekrar ikili trabzan. Yine araya 2 tane zincir. Tekrar halkamın içine battım. İkili trabzan. Birazcık şöyle ipimi çekmek istiyorum. Tekrar halkamın içine battım. Yine bir ikili trabzan. Evet, bakın burada toplamda 4 tane bu üçlü gruplarımızdan olması gerekiyor. 1, 2, 3 ve son yapmış olduğumuz 4. Şimdi ipimizi çekiyoruz. Sıkabildiğimiz kadar sıkıyoruz. Rafyalarda bu biraz sıkıntı olabilir. O yüzden böyle 4-5 zincirlik bir halka yapıp onun içini de doldurabilirsiniz. Şimdi tığımın başına doladım. Bakın bu 3 tane yukarı çıkmış olduğum zincirin şu başağından batıyorum. En tepe noktasından. Sonra hepsini tek seferde çıkarıyorum. 1, 2, 3 zincir. Tekrar çektim. Bakın şöyle. Şimdi aynı noktaya tekrar bir ikili trabzan. Başına doladım ve aynı noktaya tekrar bir ikili trabzan. Şimdi burada araya sadece bir tane zincir çekiyorum. Çünkü bunlar ara noktaları olacak. Ara noktalarda sadece bir zincirlik alan oluşturacağız. Diğer köşeme geldim. Bakın köşemin içine batıyorum. İkili trabzan. Tekrar aynı noktaya ikili trabzan ve tekrar aynı noktaya ikili trabzan. Araya 2 tane zincir çektik. Bunlar bizim köşe noktalarımız arkadaşlar. Tekrar başına doladım ve aynı noktaya battım. İkili trabzan, tekrar başına doladım. Aynı noktaya battım ve tekrar başına dolayıp 3. ikili trabzanımı yaptım. Bakın şu şekilde olacak. Bir tane zincir çektim ve diğer köşeme geliyorum. Başına doladım. Yine aynı işlemi burada da tekrar ediyoruz hanımlar. Bu motif zaten çok popüler bir motif biliyorsunuz. Hanım dilendi, bey beğendi motifi. Hemen ikinci köşe kısmımı da yapıyorum. Yine araya 2 tane zincir çektim. Şimdi bu noktaya sadece bir tane zincir çekiyorum. Yani köşeler dışında ara noktalarda sadece bir tane zincir olacak hanımlar. Tekrar başına doladım. Üçüncü köşeme geldim. İkili trabzan. Tekrar başına doladım. İkili trabzan. Tekrar başına doladım ve bir ikili trabzan daha. Şimdi yine 2 tane zincir çektim ve aynı noktaya 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın tek zincir çektim ve diğer 4. köşeme geldim. 4. köşemizin zaten yarısını biz yapmıştık. Şimdi diğer yarısını yapacağız. Ve son 3. ikili trabzanımı da yaptım. Başına doladım. Bakın yine burada 3 zincirlik bir alanımız var. Hemen 3. zincirin şöyle tam şuradan batalım hatta. Evet. Ve hepsini tek seferde çıkarıyoruz. Bakın. Şimdi yine bir 3 zincir. 1, 2, 3. Aynı noktaya tekrardan ikili trabzan ve aynı noktaya tekrardan ikili trabzan. Evet, bu köşemizin yarısını yaptık. Bir tane zincir, bakın bu ara kısma geliyoruz. Bir zincirlik araya geldik. Başına doladım.
Buraya tam 3 tane ikili trabzan yapıyoruz hanımlar. Şu şekilde yine bir zincir, tekrar köşe noktama geldim. Hemen 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Araya 2 zincir ve aynı köşeye ikinci 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Ve sonuncu. Evet, bakın bu şekilde motifimiz ilerliyor. Şimdi tekrardan bir zincir, ara boşluğa geliyorum. Tek zincirlik alana yani. Buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine bir zincir, köşe noktama geldim. Araya 2 zincir. Sadece köşelerde araya 2 zincir yapıyoruz. Evet, şöyle göstereyim bakın. Bir zincir, tekrar bir zincirlik boşluk, ikili trabzan, ikinci ikili trabzan ve üçüncü ikili trabzan. Tekrar bir zincir ve yine köşe noktamızdayız. Bir, iki, tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Ve yine bir zincir. Bakın, motifimiz bu şekilde büyüyecek. İlk başladığım köşe noktama geldim. Zaten yarısını yapmıştık. Şimdi diğer yarısını yapıyorum. Şimdi başına doladım. Yukarı çıkmış olduğum zincirin içinden batıyorum. Üçüncü zincire batıyorum. Hepsini tek seferde çıkarıyorum. Şuraları da elimizle ara ara düzeltelim. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktım. Bakın tekrar gösteriyorum ki kafanız karışmasın. Şimdi hemen yanına ikili trabzan ve hemen yanına yine ikili trabzan. Bu köşe noktamızın yarısını yaptık. Bir zincir. Bakın şimdi burada 2 oldu. Görmüş olduğunuz gibi. Yani motifimiz bu kısımda büyüyor arkadaşlar. Hemen başına doladım. İlk tek zincirlik alana 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir. Diğer boşluk kısmına geliyorum. Buraya da 3 tane ikili trabzan. Araya bir zincir. Köşe noktama geliyorum ve köşe noktamda arttırmamı yapıyorum arkadaşlar. İlk üçlü grubumu yaptım. Araya 2 zincir ve aynı noktaya tekrar battım. İkinci üçlü grubumu yapıyorum. Bakın. Bir zincir ve bu boşluğa tekrar geldim. 3 tane ikili trabzan. Aralarda sadece 3 tane ikili trabzan olacak. Köşelerde de 6 tane ikili trabzan olacak ve bu orta kısma da 2 tane zincir çekeceğiz. Şimdi buraya tek zincir çektim. Hemen diğer boşluğuma geldim. 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Tekrar köşe noktamdayım. 3 tane ikili trabzan. Araya 2 zincir. Aynı noktaya tekrardan 3 tane ikili trabzan.
Tekrar gösteriyorum. Evet, bakın bu şekilde oluyor motifimiz. Gayet güzel. Şöyle yakından da göstereyim size. Şimdi motifimiz böyle büyüyor arkadaşlar. Arttıra kaç sıra öreceğiz? Tabii şimdi bu yün bir iplik. Yapı olarak ince bir iplik. Zaten küçük bir tığ ile örüyoruz. Hemen şu parçamı elime alıyorum. Ben bu parçayı bitirdim. Aynı zamanda ütü de yaptım bu parçamıza. Şimdi bakalım kaç sıra örmüşüz? Biz bunu 1, 2, 3, 4, 5 sıra örmüşüz. Dediğim gibi bu rafyam kalın. O yüzden motifim büyük oldu. Eğer siz de bu ölçüleri yakalamak isterseniz ya çift kat rafya ile öreceksiniz ya da bu dokuda bir rafya edineceksiniz ki bu ölçülerde olsun. Ama yün iplerle, kağıt iplerle bu ölçüyü yakalayamayabilirsiniz. O zaman bir sıra daha fazla öreceksiniz. Bakın 16 santim bu motifimin ölçüsü. Ona göre de ayarlayın. 16 santim olur, 17 santim olur veya 15 santim olur. Zaten biz bu parçaları birleştirdiğimizde çanta küçük bir çanta olmayacak hanımlar. Bunu aklınızda bulundurun. Daha büyük bir çanta yapmak isterseniz de bir tane daha fazla arttırma yapabilirsiniz. Yani 5 değil 6 olur. Altının üstüne de çıkmayın ama bu sefer böyle bir kabalaşmaya başlayacak. 16 santim benim bir tane motifim. Siz de ona göre ayarlarsınız. Şimdi bu koton ip tabii ki. Bakın koton ipte biz daha 4. sıradayız. Yani 1, 2, 3, 4. Şöyle koyduğumuzda aradaki farkı anlayacaksınız. Bakın. Evet, şimdi motif kısmını anladıysak eğer bunu 5 sıra şeklinde öreceğiz. Yani 5 tane arttırma yapacağız. Ondan sonra da ipimizi koparacağız. Kenarlarda herhangi bir ekstra zincir olmayacak. Yine 2-2 bitireceğiz. Şimdi size bu motifleri nasıl birleştirip bir çanta haline çevireceğimizi göstereyim hanımlar. Evet, şimdi arkadaşlar bakın bu motiflerimizi ütülüyoruz öncelikle. Şöyle. Bu arka yüzü olsun. Tabii önünü arkasını ayarlayın lütfen. Yani ters yüzleri hep iç kısma bakacak ki iç kısımda kalacak ters yüzleri. Şu şekilde iki motifimizi ayarladık. Hatta şöyle çevireyim. Hemen bakın yanına bu şekilde diğer motiflerimizi koyacağız. Şöyle bir elimle düzelteyim. Evet. Şöyle çantamızı oluşturacağız. Bunları önce bir birleştirmesini yapalım. Sonra da bu kısma zaten sık iğne öreceğiz hanımlar. Burayı da birazcık yükselteceğiz. Ama gerçekten harika bir çanta oluyor. Günlük kullanım için de çok uygun bir çanta olacak bu. Hem görüntü olarak da tarz olarak da çok farklı olacak. Şık da bir çanta örüyoruz şu an. Evet bakın ipimi elime aldım. Şöyle bir kilit yaptım. Şu şekilde sıkıştırdım ve bıraktım. Şimdi burada şöyle motiflerimizi ayırıyoruz. Şöyle koyalım bakalım. Evet. Şimdi şuradaki bu köşelere yapmış olduğumuz ikili zincirlerden batıp kaydırma tekniğiyle bu kısmını birleştireceğiz hanımlar. Bu birleştirmeyi de 3 milimlik tığla yapacağım ben arkadaşlar. 4 milimlik tığ çok kalın bu kaydırma tekniği için. O yüzden de 3 milimlik bir tığ kullanacağım ben. Evet şimdi bakın iki motifin de ön yüzü bana bakıyor. Burada ters yüzleri değil ön yüzleri. En alt kısmını birleştiriyoruz motifimizin. Hemen şuradaki iki zincirin şu iç kanadına battım bakın. Ve buradaki köşedeki zincirimin de yine iç kanadına batıyorum. 2 tane olan zincirin
Bu kısmını biz çalışacağız şimdi. O yüzden bu taraftakine battım. Hemen bu kilit zinciri yaptığım ilmek ucumu alıyorum ve şöyle bu başakların içinden geçirdim. Bakın bu şekilde hemen sıradaki başağımızın tek kanadına batıyorum ve bu taraftakinin de tek kanadına batıyorum. Burada kaydırma tekniği yapıyoruz hanımlar. İpimi aldım tığımın üstüne ve şu şekilde çıkarttım ve bir kaydırma yaptım. Şimdi gelen başağımızın yine bu iç kanadına battım. Diğer başağımızın da iç kanadına battım. İpim altta. İpimi tığımın üstüne aldım. Bakın şöyle bu başaklardan çıkarıyorum. Şu şekilde ve diğer ilmeğimin içinden geçirdim ve bir kaydırma daha yaptım. Aynı işlemi tekrar ediyoruz hanımlar. Yine iç kanatlara battım. Alttan ipimi tığımın üstüne aldım ve en üstteki tığ ipimin içinden geçirdim. Ve tekrar bakın şöyle iyice yaklaştırayım. Hatta biraz ışığı da arttırayım. Bakın şöyle iç kanadına battım. Hemen gelen başağında iç kanadına battım. İpim altta, bakın burada tığımın üstüne aldım ve başakların içinden geçiriyorum. Ve şu şekilde bir kaydırma yaptım. Bakın şöyle göstereyim kaydırmayı da size. Bu işlemi sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Hemen tekrar birkaç kere daha göstereyim. Şöyle çıkarttım. İç kanatlara batıyorum. İpimi aldım tığımın üstüne. Başakların içinden çıkardım. Burada birazcık daha elimizi rahat bırakalım. Çok fazla sıkmayalım. Ben farkında olmadan çok sıkıyorum hanımlar. Hemen buradan da çıkarttım. Yine aynı işlemi yapıyorum. Tek kanatları aldım. Tığım bakın arka tarafa geçiyor. Oradan şöyle ipi tığın üstüne aldım ve çıkardım. En sonda en üstteki ilmeğin içinden çıkardım ve bir kaydırma yaptım. Şimdi bakın şu şekilde bu sıra sonuna kadar gelelim. Yine bu sıra sonunda da dediğim gibi bu iki zincirlik alanın ilk zincirine kadar bu kaydırmamızı yapıyoruz hanımlar. Şöyle göstereyim size. Evet, sıra sonuna kadar geldim ben. Bakın buradaki bu iki zincirin ilkine battım. Burada hemen bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet. Yani bu çantamızın alt kısmı olacak. Şimdi hemen bu parçayı nasıl birleştiriyoruz onu göstereyim size hanımlar. Şimdi bu parçamıza gelelim. Evet, hemen şöyle tuttum bakın. Şu şekilde ayarlıyorum. Yine şöyle iç yüzleri iç kısımda olacak. Ve şuradan tekrar başlıyorum birleştirmeyi. Ama tabii bunun için ne yapmamız gerekiyor? Şöyle yapmamız gerekiyor. Ki hem kolay hem de muntazam birleştirebilelim. Yine bir kilit zincir yapıyorum. Ve biraz şöyle de gevşek bırakıyorum. İpim hiç kaymıyor arkadaşlar. Rafya ama galiba olduğu gibi doğal bir rafya. Çünkü tığın üstünde kaymadı ipim. Hemen nasıl yapıyoruz? Buradan bakın
şu ilk zincire batıyorum hanımlar. İkinciye değil. İlk zincirlere batıyorum. Burada da aynı şekilde, hatta şöyle üstten batacağız burayı. Bakın şuradaki bu ilk zincirlere batacağız. Neden? Çünkü burası bizim çantamızın ağız kısmı. Burada herhangi bir çukurluk olsun istemediğim için ilk zincirlere batıyorum. Bakın şöyle ilmeğimi tığımın üstüne aldım ve şöyle ilmeklerimin içinden şu şekilde çıkartıyorum ve tekrar şöyle getirdim. Hemen yanındaki, bakın yine iç kısma ve buradaki başağımın da iç kısmına ve buradan ipimi tekrar tığımın üstüne aldım. Birazcık dikkatli yapıyorum çünkü ipim kopmaya çok müsait. Şu şekilde çıkardım. Çok da fazla çekemiyorum, dediğim gibi ipim kopmaya çok müsait. Evet, bakın hemen şuradan battım. Arkadan yine çıkardım ve ilmeğimin içinden çıkardım ve bir yine kaydırma yaptım. Hemen yanındaki başağın iç kanadı, diğer başağın da iç kanadı, alttan ipimi tığımın üstüne aldım ve tekrar içinden geçirdim. Burayı tığla çekmeyeyim. Şöyle hafif elimle çekeceğim. Evet. Şimdi buradan tekrar, diğer başaktan tekrar ipi tığın üstüne aldım. Hafif de şöyle esnettim ve buradan tekrar bir kaydırma yaptım. Bakın şöyle aradaki tek zincirdeyim. Hemen yine başaklarımın içinden battım ve yine bir kaydırma. Tekrar. Burada dikkat edin lütfen. Bu karşılıklı iki ilmeklerin birbirine denk gelmesi çok önemli. Yoksa nasıl desem, yamuk olacaktır çantanız. Buna özen gösterelim lütfen. Zaten sayıları belli çantamızın. Yani ikili trabzan tepesine geliyorsa ikili trabzan karşılıklı, aradaki o boş zincirimiz yani tek zincirlik alana geliyorsa yine ikisi de karşılıklı olmak durumunda ki dediğim gibi sonrasında bir yamukluk olmasın. Bakın yine tekli zincirlerin içinden batıyorum. Evet, bakın burada da sıra sonuna geldim. Sadece şurada tabii ki bu birleştirmeden kaynaklı şu kısmı ayarlayacağız hanımlar. Bakın burada bir iki zincirlik alan var. Hemen şu ilk zincirin içine batıyorum. Yine iç kanatlarına. Bir saniye şöyle. Bu ipimi bu iç kısma aldım. Ve hemen buradaki yine ilk zincirimin içine battım. Evet, şöyle. Şimdi burada kasma yapmasın diye bir tane araya zincir çektim. Hemen bakın şu ilk, görebiliyor musunuz? Şu ilk zincirlere batıyoruz. Bakın burada da aynen. Yani biz şu şekilde devam ediyoruz. Şöyle olacak. Dönecek buradan örgümüz. O yüzden de bu kısmı birazcık daha dikkatli gidiyoruz. İlmeğim burada. Hemen şu dönüşteki ikinci zincire battım ve buradaki de böyle ikinci zincire battım. Şu alttan yine ipimi aldım. Bakın şöyle çıkardım yine aradan ve ilmeğimin içinden geçirdim. Şimdi şu kısma bakın. Sadece arada bir tane zincir çektim hanımlar. O da burada bir toplanma yapmasın diye, orayı bir rahatlatsın diye. Tekrar yine şöyle iç kanatlardan devam ediyorum. Hemen yanındakinin de. Burada da bir kontrol edelim bakalım, ikili trabzanlar ikili trabzana mı geliyor? Bu dediğim gibi önemli. Bakın şöyle birleştirmemizi yapıyoruz.
Bu kısımda da sıra sonuna geldim. 2 zincirlik alandayım. İlk zincirime battım. Yani oradaki birleştirmedeyim. Bakın şöyle, sonra da ikinci zincirlere battım. Bir tane şöyle, evet, zincirimi çektim ve ipimi burada koparıyorum. Şöyle elimle çekiyorum çünkü ipim çok nazik. Evet, bakın 3'te 2'si bitti çantamızın. Şimdi bu kısımda da aynısını yapalım lütfen. Yine de ben şöyle size başlangıç olarak hemen, burası bizim üst noktamız olduğu için buradaki bu 2 zincirlik alanı da kullanacağız. Yani şu köşelerde bakın, buradan itibaren başlayacağız. Sonra yanındaki zinciri öreceğiz. Neden? Burası düz olsun diye. Şimdi şöyle yaparsak, hatta şöyle yapalım. İlk zincirime battım. Burada da ilk zincirime battım. Kilit yaptığım ilmeğimi aldım. Bakın. Şuranın da bir kontrolünü sağlayalım. Evet, şöyle çıkarttım. Hemen yanındakinden battım. Şu şekilde ve içinden çıkartıyorum hanımlar. Tekrar şimdi trabzanlarımızın üstüne geldim. Trabzanlarımızın üstündeki başaklardan batıyoruz ve yine bir kaydırma yaptım. İkinci trabzanların ve yine bir kaydırma yaptım. Birazcık da ipimi çekiyorum. Şöyle. Üçüncü trabzandayım. Evet, bakın. Bu köşeye geldiğimizde karşılıklı yine gelenlere kaydırmamızı yapalım. Sadece bu araya bir tane zincir çekiyoruz hanımlar. Bir tane zincir. O da orada herhangi bir kasma olmasın diye. Şimdi ben bu kısmı öreceğim. Bitireceğim. Sonra da üstündeki sık iğnelerimize geçelim. Yani çantamızın ağız kısmına. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar burada son ilmeğime geldim. Hemen bakın, onu da çıkarıyorum şu şekilde ve bir zincir çekiyorum. Yine ipimi burada koparıyorum. Evet, şöyle göstereyim size. Kaydırmayla motiflerimizi birleştirdik hanımlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunun üstüne sık iğnemizi yapalım. Hemen tığımı değiştiriyorum. Bakın, bu ipleri zaten araya yürüteceğiz. Şu baştan başlıyorum. Bakalım bir. Evet, bu baştan başlıyorum. Hemen buradan bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya 2 tane sık iğne yapmayacağım. Bu boşluklara artık birer tane yapacağız. Sadece trabzanların üstüne sık iğne yapıyoruz hanımlar. Bu aradaki boşluklara yapmıyoruz. Birazcık çantamızın ağız kısmını toplamamız gerekiyor. Bakın, burada ara boşluk var. Bu ara boşluğa yapmıyorum.
Tekrar trabzanımın üstüne bir sık iğne yapıyorum. Yine burada bir ara boşluk var. Ara boşluğu geçiyorum. Oraya sık iğne yapmıyorum. Trabzanlarımın üstüne yapıyorum. Tekrar atladım. Burada bir birleştirme noktamız var. Hemen bakın bu birleştirmenin şu orta kısmına batıyorum. Buradan bir sık iğne yapıyorum. Evet bakın şu şekilde. Tam orta kısmına, hatta ikinciye batıyorum. Yani ilk çekmiş olduğum zincire değil, tam birleştirme yaptığım kaydırmanın içine yapıyorum ve tekrar buradan trabzanıma geçiş yaptım. Trabzanlarımın üstüne yapıyorum. Bu kısımlarda sadece bir ilmek olacak hanımlar. Buradan devam ediyorum. Yine aradaki boşluğumu atladım. Trabzanımın üstüne geldim. Aynı şekilde buradan da yine boşluğu atlıyorum. Tabii şimdi trabzanlarınızda kontrol edin bakalım. Burada üçer tane sık iğnemiz olacak mı? O önemli. Atlaya atlaya gittiğimiz için boşlukları kafanız karışmasın diye söylüyorum. Evet, şu şekilde. Yine buradaki trabzanımın üstündeyim ve yine bakın burada hemen şurayı birazcık şöyle açıyorum. Bu kısma batacağım bakın. Hemen şuradan battım. Şöyle arkadan da sabitliyorum bakın. Ve buraya da bir sık iğne yapıyorum. Tekrar trabzanımın tepesine geldim. Şöyle. Ve yine boşluğumu atlayıp trabzanıma geçiş yaptım. İpleri arada yürütüyorum. Sık iğnelerin içine alarak ipleri yürütüyorum hanımlar. Burayı da atladık. Geldik bu noktaya. Boşluğu atladım. Şimdi bakın burası bizim köşe noktalarımız, yani motiflerimizi arttırdığımız yerler. Burada 2 tane zincir vardı. Buraya sadece bir tane sık iğne yapıyorum. 2 tane değil. Hemen tekrar trabzanıma geçiş yapmış oldum. Aradaki boşluğu atlıyorum ve örmeye devam ediyorum. Bunu biraz ütüledikten sonra bu kendine gelecek, merak etmeyin. Şöyle. Burayı çevirdim. Bu yüzüne geçmiş oldum. Ara boşlukları örmüyoruz. Sadece trabzanları örüyoruz. Buraya geldiğimizde de bakın şu noktaya batıyoruz. Şu noktaya. Bu en üstteki yapmış olduğumuz zincire değil, bir alttaki bağladığımız kaydırmaya batıyoruz. Sonra bu aralara herhangi bir ilmek yapmıyoruz. Buradan trabzan üstünden şöyle 3 tane sık iğne yapıyoruz. Atlıyoruz. Buraya tekrar geliyoruz. Sık iğne.
Boşlukları atlıyoruz. Tekrar trabzanların üstüne sık iğne. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. Eğer burada burası bir başlangıç noktasıysa ne yapıyoruz? Bakın buradan girdik. Şu arkadan şu şekilde bağlıyoruz. Yani sadece bunu almıyoruz ki burası sıkı sıkı olsun diye. Şu arkadaki ilmeğe muhakkak batıyoruz. Sonrasında yine trabzanlara batmaya devam ediyoruz. Bu uca geliyoruz. Burada tekrar görüşüyoruz hanımlar. Evet, bakın başlangıç noktama geldim. Hiç buradan bir birleştirme yapmıyorum. Dümdüz ilk yapmış olduğum ilmeğe battım. Burada da bir ilmek oldu zaten. Hemen yanından sık iğne yaparak devam ediyoruz. Şu şekilde. Gelen başaklara artık dümdüz sık iğne öreceğiz. Evet, bakın şöyle. Çantamız kol çantası olacak. Hiç böyle durduğuna bakmayın. Gayet güzel bir formu olacak bu çantamızın. Şimdi buradan yeteri kadar yükseltelim. Yani en az ne kadar yükselteceğiz? Şöyle size bir santim ölçüsü vereyim. Şu ortadan vereyim hatta bu santim ölçüsünü. Bakın zaten bir tane sık iğne yaptık biz buraya. Onu da dahil edeyim şuradan. Evet arkadaşlar, bir 7 santim olana kadar sık iğnemizi örelim. Benim de kalan ipim ne kadar çıkacak? Muhtemelen 7 santim olacaktır. Çünkü toplamda bu ipimden 200 gram vardı. Kalan ipimi de size göstereyim hatta. Şu şekilde. Muhtemelen bir 7 santim sık iğne çıkar diye düşünüyorum. Çok güzel bir çanta olacak. Siz de elinizdeki malzemeleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Kağıt iple de yapabilirsiniz. Bakın. Tabii bu çantamıza astar yapacağız arkadaşlar. Burayı bitirdikten sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, şimdi bakın burada 8 sıra sık iğne ördüm ben. Hemen size bir ölçü vermek istiyorum. Bu sık iğnemiz bizim için yeterli. Bakın şuradan itibaren başladık. 6 santim yapıyor. 7 santim demiştim ama biz 6 santimde bırakalım. Çünkü buradaki bu yükseklik bu çantamız için yeterli. Hemen bu arada ipim de bakın çok rahat yetti. Buradan hemen bu sıramı da bitireceğim. Şu şekilde. Sık iğneme başlamış olduğum noktada da ipimi keseceğim. Şu şekilde. Ben burayı biraz böyle sıkı sıkı ördüm. Zaten dediğim gibi ipim de çok kalındı. Bakın burada başladım ve burada da bitireceğim tekrar bu örgümü. Evet. Şöyle son bir tane daha yapalım ve bir tane de kaydırma yapalım. Evet, şimdi ipimi burada kesiyorum. Biraz pay bırakarak keseceğim. Çünkü buraya bir D halkası dikmeyi düşünüyorum. O yüzden de birazcık dikme payı bıraktım ipimden. Siz de bitireceğiniz zaman böyle bir dikme payı bırakabilirsiniz ipinizden. Evet, şöyle göstereyim bakın. 8 sıra sık iğne bu çantamız için yeterli. Daha da yükseltmeyelim çünkü birazcık böyle modeli ve formu kaçacak. Şimdi şöyle bakın, elimde D halkalar var. Bunları hemen çantamızın
Bu kısımlarına, yani şu bakın buradaki arttırma motifimizin hemen bu üst kısmına şu şekilde dikeceğiz. Şöyle iki tarafa da. Çünkü buralara askılar gelecek. Askımı da şöyle size göstereyim. Bakın biraz spor bir çanta bu çanta. O yüzden de bu tarz bir askı takmayı uygun gördüm ben. Hem de çok yakışacak. Şöyle bakın. Şimdi çantamızı ütüleyelim öncelikle. Sonra da D halkalarımızı tutalım hanımlar. Evet arkadaşlar, bakın ütüledim. Nasıl kendine geldi çantamız. Şöyle alt kısımlarını da göstereyim. Sağını solunu. Çok güzel bir çanta yaptık. Şöyle içini de göstereyim. İçindeki fazla ipleri ben yürütüp kestim. İçten ütü yaptım bu arada. Bilginiz olsun. Şimdi şu D halkalarımızı tam bu noktalara dikeceğiz. Buradan, şuradan, şu aradan iç kısma doğru bir giriyorum. Ve tam şu kısmı ayarlayıp halkamı alıyorum. Tam bakın şuradan yapacağız biz dikme işlemini. Şurayı ortalayacağız. Şöyle. Hemen iğnemle şuradaki başağın arasından girdim. İpim tabii ki kalın, biraz zor olacak ama olsun, sıkıntı yok. Şu şekilde. D halkamı dikiyorum. Hemen buradan battım. Bakın. Tekrar buradan battım. Tam şu aradan tekrar giriyorum. Evet, bakın. Bu şekilde olacak bu D halkamızda. Şöyle göstereyim size nasıl duracağını. Bu şekilde duracak. Şimdi bu halkamızın aynısını bu tarafa da dikelim lütfen. Burayı da ayarlayıp şöyle tam şu kısmı ortalayacağız. Buraya dikeceğiz. Evet, diğer halkamı da diktim. Bakın, askımı da şöyle bir denemelik taktım. Gayet güzel, hoş bir çanta oldu. Askısı da çok uyumlu oldu. Bakın. Şu şekilde. Çok şık. Evet arkadaşlar, şöyle keten bir kumaşım var. Bu kumaşı ben astarlık için almıştım. %100 pamuk. Ben çok seviyorum bu tarz çantalarda keten kumaşları. Şimdi çantamı üstüne koydum. Parçamı öncelikle yıkadım, ütüledim. Ondan sonra kesme işlemini yapıyorum ben. Dikiş dikmeyi bilenler zaten bilir bu kuralları. Şimdi bu çantama göre böyle yarım ay şeklinde keseceğim. Aynı zamanda bu kısmını da öyle çıkaracağım, kesip. El dikişi de yapabilirsiniz, makine dikişi de yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa şu şekilde şöyle yarım ay buradan bu şekilde dikip
Sonra bu ağız kısmını da kestikten sonra bu ağız kısmını çevirip iç kısmından dikebilirsiniz. Sadece şöyle bir 2 sıra iç taraftan dikin lütfen. Sıfıra sıfır yapmayın da 2 sıra şöyle mesela buradan itibaren astar koyabilirsiniz. Bu da çantanıza daha hoş bir görüntü verecektir. Sıfıra sıfır yapmanıza gerek yok. Şimdi ben bu astarımı keseceğim, dikeceğim. Ondan sonra tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle astarımı göstereyim size. Ben astarımı kestim, diktim ve monte ettim. Bakın şu şekilde çantamın son halini de göstereyim. Çok pratik bu astarı dikmek, dediğim gibi böyle yarım ay şeklinde keseceğiz kumaşımızı. Hemen uç kısmından dikeceğiz. Sonra da bu ağız kısmını çevirip içeriden böyle teyelleyerek devam edeceğiz. Bu çantanın ben size hemen bir ölçüsünü vermek istiyorum. Bakın şöyle. Tam şu çantamızın en kısmını söyleyeyim. Şuradan alayım, hatta en uzun kısmından. 39 santim çantamızın ağız kısmı. Bir de şöyle taban kısmına doğru bir ölçü vereyim. Bakalım. Taban kısmı da 26 santim. Zaten çantamızın içi geniş arkadaşlar. Çok rahatlıkla kullanılabilir. Ve şöyle de bir yükseklik ölçüsü vereceğim. 20 santimde yükseklik ölçüsü. Tam şöyle en alttan alırsam da 21,5 santim gibi bir ölçü çıkıyor ortaya. Şimdi bu çantamızın ağız kısmına ben şu şekilde bir fermuar takacağım. Bunu başka bir videoda çalışır gösteririm size. Ben de ilk defa yaptım ve gayet de başarılı oldu. Hanımlar bakın şöyle. Bunu hemen çantamın şu şekilde ağız kısmına monte edip geliyorum. Evet arkadaşlar, fermuarımı taktım. Bakın şu şekilde monte ettim ben. Bir sıra içeriden monte ettim. Bence gayet de güzel oldu. Çok böyle üst kısmında olsun istemedim fermuarını. Şöyle görüntüsü de bu şekilde. Hemen bir açayım, size göstereyim. Bakın. Gayet başarılı, güzel bir fermuar oldu bu da. Şimdi askılarını takacağım. Hanımlar. Çok kısa sürede bitiyor aslında bu çantamız, ama fermuarda, astardı. Tabii ister istemez biraz zaman alıyor onlar. Ama onun dışında çok kısa sürede örebileceğiniz bir çanta bu. Askımız da çok uyumlu. Fermuarımızla da uyumlu. Bakın şöyle göstereyim size hatta. Evet, çantamızı artık bitirmiş bulunuyoruz. Benim içime çok sindi. Her şeyle günlük kullanım için, özellikle yaz aylarında tak çık bir çanta olduğu açıkçası. Hem görüntü olarak da bakın çok şık, çok sık rastlanmayan bir model. Şimdilik videomu burada bitiriyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bu gönderimi de beğenirseniz çok sevinirim. Bu çantayla ilgili aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmına yazın. Bütün detaylarını açıklamalar bölümüne ekleyeceğim zaten. Ne kadar ip kullandığımı, hangi tığ ve buradaki askımızı, her şeyi açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bir başka projede görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın hanımlar.